Gladyatör maskesi yüzünü, zümrüt gözleri uktelerini, gülümsemesi acılarını kapatabilir. Ama biliyor, kazandığı kupalar, attığı goller hiçbir şey en büyük hayalini geri getiremez. Yine de Paulo Dybala en ağır acıları yaşarken bile verdiği sözden vazgeçmez. Programı alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de fan tokenlarını listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup, listelenen 30'a yakın fan token'dan dilediğinize sahip olabilir, 170'ten fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Paulo, Adolfo ve Alicia çiftinin oğlu. Bir misyonla doğdu. Babası oğulları olmasını ve içlerinden birinin futbolculuk yapmasını hayal ediyordu. Alicia, 3 erkek çocuk dünyaya getirdi. Gustavo, Mariano ve Paulo. Büyük oğlu Gustavo futbolu denese de çok istekli değildi, başarılı olamadı. Ortanca Mariano'nun sporla arası iyiydi ama futbolla değil, jimnastikçi oldu. Hala da bu işi sürdürüyor. Bu hayalinin peşinden bir tek küçük oğlu Paulo gitti. O da varını yoğunu, bazen tüm parasını çocuğunun futbolcu olması için kıyafet, ekipman, idmana getirip götürme masrafları uğruna harcadı. Her gün babası onu antrenmana götürdü. En esta jornada dominguera por la pantalla del 12, allí comienzan las acciones. Se viene con la pelota número 5, allí está el disparo, ¡gol! ¡Gol! Repone con las manos el número 3, Dybala que la levanta, mete el centro, el arcón que... Dybala, gol! Yaşadıkları Larga ile Dybala'nın futbola başladığı Cordoba arasında uzun ve düzlüğüyle bilinen sonbahar tonlarıyla kaplı tarlalarla çevrili yolu kullandılar her gün. Mesafe 70 kilometre. Yol 1 saat. Bir baba ve oğlun en yakın iki arkadaşa dönüştüğü yoldu burası. Sürekli futbol konuştular, şakalaştılar, hayaller kurdular. Paulo futbolcu olacak, babası onu her maç tribünden izleyecekti. Paulito, hiciste el gol más rápido del campeonato, te aviso. Sí, tuvimos suerte que tiraron justo a 3 y pude salir rápido a apretar. ¿Qué jugador tenés así como referente? ¿Cuál es el jugador que más te gusta del fútbol argentino o del mundo? Ronaldinho. Ronaldinho. ¿Te gustaría jugar como él? Sí. Alt yaş kategorilerinden başladı baba Adolfo verdiği sözü tutmaya. Oğlunun her maçını sahanın hemen dibinden izledi. Ve Dybala, Instituto Cordoba takımına seçildi. Ve bir gün en büyük hayaller gitti. Yerine gözyaşları, kabuslar geldi. Bağırsak kanseri olan Adolfo, oğlunun tüm dünyanın konuşacağı bir futbolcu olduğunu göremeden, Dybala 14 yaşındayken
hayatını kaybetti. En büyük hayallerinin en yakın dostu babasının kendisini futbolcu olarak izleyeceği günlerin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği gerçeği Dybala için kaldırılabilir bir yük değildi. Yemiyor, içmiyor, idmanlara, maçlara çıkmıyordu. Tam da profesyonel sözleşme imzalamanın eşiğine gelmişken Dybala futbolu bırakmaya karar verdi. Babası yanında olmadan bunun bir anlamı olmayacağını düşünüyordu. Takımı enstitüde ona 6 ay izin verdi. Ailesine yakın olması için kasabasındaki takım Newells'a kiralık olarak gönderdi. Newells'ta Paulo'yu babasının arkadaşı eski futbolcu antrenör Walter Obregon bekliyordu. Vefat etmeden önce antrenör Obregon'a Paulo'yu yetiştirmesi için vasiyet etmişti babası. Ve hikayede yeni bir sayfa açıldı. Dybala Newells'la mahalle turnuvalarında oynamaya başladı. Burada sertliği, teması tattı, futbolunu daha yukarıya taşıdı. Futbolu bırakabilirdi ama fark etti ki bir seçenek daha vardı. Artık babasını onurlandırmak için oynayacaktı. Biz mücadele ederken hayatın hep bir planı vardır. Babasının vefatından 2 yıl sonra ilk sözleşmesini imzaladı. Dybala 17 yaşında Arjantin 2. Ligi'ndeki Instituto'nun altyapıdaki yetenekli bir potansiyeliydi. A takımdaki 2 forvet sakatlanmış, biri de transfer olmuştu. Yeni teknik direktör Dario Franco, altyapı dedi. Haftaki gençlerle A takım arasında bir maç düzenledi. Dybala Instituto'nun deneyimli stoperi Osvaldo Barsottini'yi geçti ve topu kaleci Julio Chiari'nin üzerinden aşırtıp ağlara gönderdi. Ve sahneye çıkmaya hazır olduğunu herkese ikna etti. Sahne dediğimize bakmayın. Sonuçta internetin yaygın olmadığı dönemler ve Arjantin 2. Ligi. Burada da kader ağlarını ördü. Boca ile birlikte ülkenin 2 devinden biri olan River Plate, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Belgrano ile 1-1 berabere kalarak 110 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Ve ülke bir anda Arjantin 2. Ligi'ni izlemeye başladı. Ve tabii ilk yılında 17 gol atan Dybala da inci gibi parladı. Dybala'yı tarihinin en büyük yatırımlarından birini yaparak İtalya'nın orta sıra ekiplerinden Palermo kaptı. Kulüp başkanı Maurizio Zamparini transferi yeni Sergio Agüero'yu aldık sözleriyle açıkladı. Annesiyle taşındı İtalya'ya. Havaalanına indiğinde kulüp şoförü Franca Marcione Sicilya lehçesiyle "O Picredo" yani küçük çocuk diye seslenerek çağırdı. Bu daha sonra Dybala'nın İtalya'daki lakabı olarak kaldı. Arjantin 2. Ligi'nden çıkan 18 yaşındaki genç birden karşısında Chiellini, Bonucci, Savic, Walter Samuel gibi isimleri buldu. Takımda kötü gidiyordu. İlk yılında 28 maçta 3 gol oynadı. 18. sıradaki Palermo küme düştü. Ama uzun bir veda değildi bu. Dybala Serie B'de 30 maçta 5 gol 6 asist yaptı. Şampiyon olup tekrar Serie A'ya yükseldiler. Dybala kariyer için kritik değer taşıyan insanlarla burada tanıştı. Piccoli ve Ilicic ile kurulan hücum hattından İtalya'da nasıl bir hücumcu olacağını, bugünlerde Atalanta ile fırtına gibi esen teknik direktör Gasperini ile sahte 9'u nasıl oynayacağını öğrendi. Ve tabii Gattuso. 3 ay birlikte çalışsalar da futbolu daha yeni bırakmıştı Gattuso. Antrenmanlarda formayı giyip hep kendisini Dybala'ya rakip savunmacı olarak yazdı. İdmanlarda Arjantinliyi, deyim yerinde ise patakladı. Ve iyi bir futbolcuyla yıldız futbolcu arasındaki farkın bu sertliği mağlup etmekten geçtiğini gösterdi. 13 gol, 10 asistle oynayan Dybala için de Juventus'la adını tüm dünyaya duyurma vakti geldi. Dybala es un fenómeno. Dybala solamente tiene que jugar partidos nada más en Italia y la va a romper, la va a romper.
Juventus'un beyni Pirlo New York City'ye gitmiş, 21 boşa çıkmıştı. Yıllardır takımı yöneten numara 41 milyon euroya transfer edilen 22 yaşındaki Arjantinli'ye verildi. Sadece bir sezon iyi istatistik verse de ona bu bonservislerin ödenmesinin bir sebebi vardı. Dybala yıllardır İtalya'da kalmasına rağmen sokaklarda top oynayan çocuk göremediğini, altyapı idmanlarında paslı oynamaları yönünde azarlandıklarını söylemişti. Paulo sokaklardan, Newells'ta oynadığı mahallelerden, futbolun cambazlıkla birleştiği Arjantin'den gelmişti. İtalya futboluna uyum hızı da herkesi şaşırtıyordu. O da 5 yıl üst üste ligi kazanacak Juventus'ta geminin dümenine geçmek istiyordu. İlk yılında 46 maçta 27 gol atıp 7 de asiste imza attı. Ve bir gün Messi ile Pirlo'nun birleşimi Dybala manşeti atıldı. Messi, Dybala'nın hem hayranlık duyduğu kişi hem de milli takımda yeterince ilerleyememe sebebi. Aslında 3 ayrı ülke içinde oynayabilecek durumdaydı Dybala. Babasının kökeni Polonya'ya, Krasnyo köyüne dayanıyor. Dedesi Boleslav, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya ilerleyen Alman birliklerinden kaçarak kıta değiştirdi, Arjantin'e yerleşti. Annesi Alice ise Napoli büyükannesi Damessa'dan İtalyan kanı taşıyor. Palermo'daki başarılı sezonların ardından 3 ülkeden de teklif aldı. Hatta Conte İtalya'yı seçmesi için bir hayli uğraştı. Dybala, La Repubblica'ya yaptığı açıklamada kendimi %100 Arjantinli hissediyorum ifadelerini kullandı. Messi ile görev alanlarının kesiştiğinin o da farkındaydı. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi Messi ile oynamak zor çünkü aynı pozisyonlardayız. Onu tanımam, uyum sağlamam ve sahada onu iyi hissettirmem gerekiyor açıklaması yaptı. Bu açıklamalar ters tepince bir süre milli kadrodan kesik yedi. Kariyerine nazaran az sayıda 40 maçta forma giydi. Yine de ülkesi 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanırken Fransa'ya karşı penaltılarda sorumluluk alıp topu ağlara gönderdi. Dybala'yı özel kılan sadece yeteneği, futbolu değil, çocuksu görünümü, zümrüt gözleri, dövmeleri ve tabii ki gol sevinciyle başlı başına bir idol. Dybala Mask olarak tanıdığımız gol sevinci, Gladiator filminden geliyor. Sosyal medyada takipçilerine sebebini tahmin etmeleri için forma sözü verdiği bir tahmin yarışı dahi başlattı. Ve Dybala maskesinin anlamını şu sözlerle açıkladı. Bir gladyatörün maskesini temsil ediyor. Zorluklara karşı gülümsememizi ve güçlü kalmak için bir savaşçı maskesiyle savaşmamızı simgeliyor. 30 kereden fazla Gladiator filmini izlediğini söylüyor ve filmden aldığı repliklerle kendini motive ediyor. Röportajlarında sürekli ayağa kalkıp savaşmalısın mottosunu dile getiriyor. Gladiator maskesi de babasının vefatından sonra ayakta kalma sürecini temsil ediyor. Dövmeleri dedik. Özellikle kolundaki 2 siyah bant birçok kişi için dövme yaptırma sebebi olmuştur. Bunun duygusal bir anlamı yok. Bir takım arkadaşından görüp hoşuna gitti. Yine gladyatöre giden düşleriyle bunu Roma savaşçılarının taktığı kolluklara da benzetti. Annesi Alice'in adını kalbinin altına, kaburgalarının üstüne Arapça olarak dövme yaptırdı. Sol bacağına da taş takan bir futbol topu dövmesi işledi. Birkaç lakabı var. Küçük çocuk, elmas en bilinenleri. Yakın arkadaşı Pogba ise plase gollerine FIFA göndermesi yapıp ona Carrere 2 diyor. Bir forma koleksiyoncusu. 300'den fazla formasını sakladığı özel bir odası var. Hatta Diego Jota'ya ait olan ve bir Photoshop çalışmasıyla Necip Uysal formasının yerleştirildiği meşhur bir fotoğrafı bulunuyor. Dybala yazıları da sol eliyle yazan tam bir solak. İtalyan Tu Venerdì dergisine verdiği röportaja göre zayıf sağ ayağını geliştirmek için sağ dışında da egzersizleri var. Sağ ayağıyla yazı yazmayı deneyerek bu ayağını daha kullanılabilir hale getirmeyi deniyor. Ayrıca sağ içi vizyonu ve keskin bakış becerisi için belirli aralıklarla göz egzersizleri yapıyor. Maç başlamadan önce topu bir sevgili gibi gördüğünü söyleyerek topa un bacio yani bir öpücük veriyor. Sevince tam sevenlerden bir aşk adamı, aile insanı Dybala. Ariana Grande konserinde tanıştığı Arjantinli model ve şarkıcı Oriana Sabatini ile uzun süredir aşk yaşıyordu. İtalyan sinemasının başyapıtlarından La Dolce Vita'da Marcello Mastroianni gibi aşkını haykırmak için Trevi Çeşmesi'ni seçti. Tabii Dybala çeşmeye girmedi. Kız arkadaşına burada evlilik teklif etti ve ikili dünya evine girdi. Birlikte onca zafer kazansalar da Allegri ile arası çok da iyi değildi. Higuain transferiyle Allegri, Dybala'yı rakip kaleye yakın noktadan uzaklaştırıp klasik bir 10 numara konumuna çekti.
Dybala çok hoşlanmasa da başarı geldi. Ligde net bir şampiyonluk alan Juventus, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile eşleşti. Messi, Neymar, Suarez kadrosuna karşı tek başına şov yapan Dybala, 3-0 biten maçta attığı 2 golle yarı finali Torino'ya getirdi. Bu maçtan sonra da lakaplarına bir yenisi eklendi. Barcelona katili. Finalde Real Madrid'e yenilseler de 19 gol 9 asiste yine verimli bir yıl geçirdi. Diğer sezon başında 10 numara artık Dybala'ya verildi. Senaryo aynı. İtalya'da şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid engeli. Dybala 10 numaraya alışıyla 26 gol attığı sezonda kariyerinin en golcü yılını geçirdi. 2018-19 en ilginç challenge'lardan biriydi. Çünkü Cristiano Ronaldo Juventus'a geldi. Bu dönemde Allegri ile en derin fikir ayrılıklarını yaşadı. Çünkü Allegri, Ronaldo ve Mandzukic ile hücum hattı kurmak için daha önce ileri uçtan aldığı Dybala'yı 10 numaradan da çekip sağ kanada kaydırdı. Arjantin günleri dışında hep kaleye yakın ve merkezde oynayan Dybala, 25 yaşında kariyerinde ilk kez bindirme yapan sol bek kovaladı. Orta saha merkezindeki top kapma mücadelelerine de dahil edilen Paulo, yine kariyerinin ilk yoğun sakatlıklarını yaşadı. Gol yollarından uzaklaşıp yılı Palermo ile geçirdiği Serie B günlerinden bu yana en verimsiz istatistikle 10 gol, 2 asistle tamamladı. İtalya'da üst üste şampiyonluklar devam etse de Dybala'nın konumlandırılma şeklinden futbol kamuoyu rahatsızdı. Daha fazlasını verebileceğini biliyorlardı. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City ile transfer dedikoduları çıktı. Ama Manchester United ve Tottenham direkt 80 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Yine de Dybala takıma, Juventus'a aşıktı, kalmak istediğini açıkladı. 17 gol, 14 asist. Serie A'da son kez şampiyonluk yaşadı. Bazı sakatlıklarıyla kaçırdığı diğer sezonda Juventus yıllar sonra şampiyon olamadı ve 7. yılında en sevdiğinin, biricik Juventus'unun ihanetine uğradı. Dybala'nın sezon sonu bitecek sözleşmesi ana madde bile değildi aslında. Takımda o da anlaşmanın yenileneceğinden emindi. Covid sürecinde sözleşmedeki rakamlar aşağı çekildi. Yine de devre arasında 83 milyon eurodan fazla rakama Vlahovic alındı. Sonra da Juventus CEO'su Maurizio Arrivabene kameraların karşısına çıktı. Dybala'nın ihanete uğradım dediği o cümleleri kullandı. Paulo'ya saygısızlık yapmamak için daha düşük bir teklif yapmaktansa teklif yapmıyoruz. Kalitesini kimse sorgulamıyor. Yeni sözleşme ve süresini düşünürken son sezon kaçırdığı maç sayılarını da göz önüne aldık. Artık Dušan'la yeni bir yoldayız. Projemizin merkezinde Dybala olmadan bir tercih yaptık. 15 gol attığı son Juventus sezonunda Torino'daki son maçına Lazio karşısında çıktı. 7 yılda kazandığı 5 Serie A, 4 İtalya Kupası, 293 maç, 115 gol, 48 asist gözünde canlandı. Ve siyah beyaz tribünlere hıçkıra hıçkıra elveda demek için el salladı. Dybala'nın birçok transfer seçeneği vardı. Inter ve Milan'da güçlü adaylardı. Ama Inter'in sağlık sorunları şüphesi, Milan'ın maliyete küçülme planları nedeniyle anlaşma tamamlanmadı. O da Roma'daki Kolezyum Meydanı'nda on binlerce taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle bir önceki yıl UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Jose Mourinho Roma'sına katıldı. Uyluk, bilek ve kas sakatlıklarıyla kaçırdığı maçlar olsa da 38 müsabakaya çıkıp 18 gol attı, Avrupa Ligi'nde final oynadı. Mourinho Dybala için onu anlayan bir kadroya, onu seven bir koça, ait olduğu pozisyona ve özgüvene ihtiyacı vardı. Hepsini bulup harika oynadı, yorumu yaptı. Geçtiğimiz yıl 9 aylık lig döneminde 3 kez ayın oyuncusu ödülünü alıp 16 gol, 10 asist yaptı. Bu sezonsa Roma'nın tüm hücreleri gibi Dybala da sezona kötü giriş yaptı. Takım ligde 12. Dybala'nın 18 maçta 2 gol, 1 asisti var. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Dybala için adı geçen takım bu kez Galatasaray. Hacı 31, Sneijder 28, Mertens 35 yaşında geldi Galatasaray'a. Dybala geçtiğimiz ay 31 yaşına girdi. Yani ilk cümleden yaşın ana mevzumuz olmadığını ortaya koymakta fayda var.
Zaten yıllardır İtalya Ligi'nin sertliğiyle oynayan bir oyuncu, belirli bir yaşta olsa da Mertens örneğinde gördüğümüz gibi Türkiye Ligi'ni kaldırabiliyor. Temel soru sakatlık problemi kronik mi? Geçtiğimiz yıl 16, bir önceki sezon 18 maç kaçırdı. Bu sezonsa 2 maç dışında hep kadrodaydı. Devre arası gelmeden 18 karşılaşmada görev aldı. Peki son dönemlerinde Dybala skora nasıl katkı veriyor? Roma'daki 2,5 sezonda verdiği tüm gol katkılarını not aldık. Öncelikle tam bir santrofor besleyicisi. 18 asistin 8'ini doğrudan takımın en ileri ucunda oynayan Lukaku'ya ya da Tammy Abraham'a yaptı. Osimhen için iştah açıcı bir senaryo. 7 asisti de korner ya da frikik ortalarından. Bu noktada Sara ve Mertens varlığı zaten bulunsa da büyük bir silah daha demek Galatasaray adına. Gollerine gelelim. 33 golü inceliyoruz Roma'daki. 14 golü penaltıdan Dybala'nın. Ceza sahasına paslaşmalarla girip 7 golü var. Uzak mesafeden 4, yan ortalardan gelişine 3, birebirde çalımlarla ilerleyip 2 gole sahip. Mertens sonrası döneme soft bir geçiş düşüncesi mantıklı geliyor haliyle. Ancak anlaşma devre arasında sözleşmesinin bitimine birkaç ay kala düşünülüyor. Bu tabloda Okan Hoca hem Mertens hem Dybala'yı bir arada mı kullanır yoksa dönüşümlü mü takdir eder soru işareti. Sağ açık Yunus Akgün'den sol kanat bek çıkaran bir teknik direktörü de kolay kolay tahmin edemiyoruz zaten. Dybala bu sezon neden bu kadar az skor katkısı verdi sorusuna gelince. En büyük güç kaynağı santraforlardan yani Dovik'ten istediğini alamıyor. İki oyuncu da ligin en az şut girişimde bulunan hücumcular arasında üst sıralarda. Kaybetme yüzdesi yüksek Roma, oyunu rakip yarı alana yığamıyor. Bu iki başlıkta Galatasaray'da bir problem olmaktan çıkıyor. Dybala Mertens'in aksine sadece tek vuruş yahut çalımı önünü aşmak için kullanma özelliklerini taşımıyor. Ayrıca bunu Sneijder de yapmamıştı. Son yıllarda bir tek Belhanda'da gördük. Driblingle birebir de dikine adam eksiltebiliyor. Yahut teke teke kaldığında pas opsiyonu aramak yerine kanat oyuncuları Barış ve Yunus gibi onu geçip golü ulaşmayı yoklayabiliyor. Galatasaray kanadı transfere sıcak görünüyor. Okan Buruk ve Metin Öztürk üstü kapalı mesajlarla olumlamalarda bulundu. Roma'nın maliyetten düşmek için yeni sözleşmeyi değerlendirmediği belirtiliyor. Sportif direktör Florent Gisolfi Mediaset'e yaptığı açıklamada görüşmelere açık olduklarını duyurdu. Di Marzio'nun haberine göre yıllık ücret için 10 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor. Bir yandan da Dybala'nın yakın arkadaşı Pogba ile birlikte imzaların atılacağı gibi komplo teorileri de türüyor. Sonrasında ne olacağı bilinmez. Yıllık ücret, sakatlanma potansiyeli, Falcao endişesi uyandırabiliyor. Ancak unutmamak gerek. Dybala kazandığı Serie A şampiyonlukları, kadife sol ayağı, santraforları besleme kabiliyetinin yanında Icardi'nin bile 13 milyon, Osimhen'in bile 5,6 milyon takipçisi olduğu bir sosyal medya ortamında yaklaşık 58 milyon abonesiyle aynı zamanda bir marketing ve global ilgi vaat ediyor. Dybala'yı birçok sıfat tanımlayabilir. Gladyatör, şampiyon ya da vefalı bir evlat. Ama o, Adolfo'yu onurlandırmak için çıktığı bu yolda, Larga ile Cordoba arasında babasıyla sohbet ederek hayaller kuran Paulo Dybala.